Anne babam hayatta olsaydı %90'la söylüyorum hiçbir şey olamazdı. مش فقط عزيز واحد ولكن عزيزين في نفس اللحظة. Annemlerden sonra belki 20 sene hiç ağlamamışımdır. تحسهم بيكونون فخورين فيك وايد؟ Başarılı olmak için hayatta bir hayal kurmayacaksınız. تحس بتوصل هال سيتي مثلا للشامبيونز ليج؟ Hani pahalıymış deyip istediğim oyuncuyu almadığım olmadığı için. O yüzden hani parayı önemsediğin anda bence başına iş açabilirsin. شو يعنون لك بناتك؟ O yüzden hani onlarla olduğum zaman dünya umurumda değil yani. شو تحس ان بناتك مفروض يسمعون من ابوهم؟ لازم تسوي شيء واحد، لم توعدني تسوي شيء واحد. Ha, tamam, tamam. زين مرحبا أجون. Merhaba. السؤال الأول سؤال دائما أحب أكرره. بصراحة كيف حالك؟ Gerçekten çok iyiyim. Yani tabii ki gerçekten iyi olmak kolay değil bu dünyada. O yüzden hani gerçekten iyi olduğum için de şanslıyım bence. وفي هالفترة أجون كيف أجون في هالفترة من حياتك؟ Açıkçası yani kariyer olarak hayallerimi gerçekleştirdiğim bir dönemdeyim. O yüzden bir yandan tabii ki çok mutluyum. Ama kendime yeni heyecanlar ve yeni hedefler koyan biriyim. Hayatım önce böyle yaptım. Şimdi de şu anda işte yeni projelerimle ilgili televizyon dünyasında işte Almanya'da bir kanal aldık. Bizim için büyük bir heyecan. Aynı zamanda futbol dünyasına girdim. Orada da işte İngiltere'de ve Slovenya'da 2 takımım var. Orada başarı elde etmek istiyorum. Yani tamamen tekrar yeni başarılara odaklı bir heyecan içerisindeyim. هل تحس أجون يعني شيء مهم عندك انك تبين شيء من تركيا من انسان تركي يوصل للعالم؟ Önemli. Yani şöyle önemli. Hani ülkemde başarılı olmak çok büyük bir gurur, büyük bir mutluluk. Ama hani başarının sınırı yok. Dünyada daha başarılı olmak, başarımı dünyaya taşımak benim için önemli. Çünkü doğduğum günden beri hep bir başarı odaklı hayatım oldu. Yani bu belki de alışkanlık yaptı bende. Yani güzel bir şey mi, kötü bir şey mi bilmiyorum. Ama başarı alışkanlığı var bünyemde. O yüzden de hani Türkiye'deki başarıdan sonra zaten 5 yıl önce yurt dışına açıldım. Yurt dışında prodüksiyon yapmaya başladım. Yani o bana bu sefer yeni heyecan verdi. Daha büyük heyecan verdi. Dünya zaten sonu yok. Çok büyük bir gezegen olduğu için hani benim için hem önemli hem de motivasyon aracı diyebilirim. زين منو هو أجون يوم يكون روحه لو ما حد معك أنت بنفسك منو أنت؟ Küçük bir çocuk. Yani şöyle söyleyeyim. Oyun oynamayı seven, hani oyun oynamaya bayılan, hayata oyuna çevirmiş. Hayatı oyuna çevirmiş. Bunu da insanlara kabul ettirerek bundan para kazanmış bir insan. O yüzden de yalnız başınayken de o içindeki küçük çocuk kendi oyunlarını oynamaya devam ediyor. تعرف أجون لاحظت عشان أنا مسوي وايد مقابلات زين ومرات أجلس مع ناس بيل جيتس ولا رونالدينيو ولا أي أنواع وأشكال من الناس بس لاحظت أن الطفل حلو فينا يوم نحن صغار عنا فضول يعني تجرب شيء وتاكله تفتح دراج الفضول اللي عندك والكيوريوسيتي عالي فللأسف معظم الناس نقدر نقول يمكن 9 من 10 الفضول يختفي
عشان يمكن يقولون لهم عيب ولا حرام ولا لا تسوي ونو نو نو نو، واخر شيء هالطفل فضوله يبدا يقل والطفل اللي داخله يختفي. الناس اللي وايد ناجحين لاحظت ان يقدرون يخلون هالطفل موجود في كبر. Çok doğru bir tespit. Bence yaratıcılık da çocukluktan geliyor. Hani çocuk öğrenmeye açık olduğu için, çocuk yeni şeyler keşfetmek istediği için o enerjisi bitmez çocuğun. Çok ben doğru buluyorum. Çünkü eğer içinizde çocuk yoksa, mesela şöyle anlatayım. Riski kim alır? Çocuk alır. Büyük bir insan risk alırken çekinir. Yani ben olgunlaştıkça insan risk düşürmesi lazım. Ama çocuk limitsiz risk alabilir. Çocuk hesap kitap yapmaz. Direkt olarak hedefe gitmek ister. Bir oyuncak mı var? Onu almak için gider, alır, gelir mesela. Yani bu özellikler de toplumda bence sıra dışı özellikler olduğu için bence bir noktaya gelen birçok insan içinde, yaratıcı insanların içinde o çocuğun olduğunu düşünüyorum. Sistem içerisinde o çocuk kayboluyor dünyada. Ama o sistemin dışına çıkanlar, kendi başına hikaye yazanların içinde hep o çocuk var bence de doğru. وهل صح أجون أنت دخلت المدرسة عشان كنت تغار إن أخوك في المدرسة قبلك؟ Doğru. Şöyle oldu, hayır kıskanma. Şöyle, evde oyun oynuyorduk devamlı. Maç yapıyoruz. Adam gitti, abim gitti okula. Aramızda 2 yaş var. Ben de abim okula gidince evde oynayacak bir şey kalmadı, evde kaldım. Çıldırdım bunun üzerine. Ben de annemle beni de okula yollayın dedim. Mecburen beni 2 yaş erken okula yolladı. 1,5 yaş. 1,5 yaş erken gittim ilkokula. İlkokula erken gidince de yok küçük olduğum için kafada oyunda çok zorlandım. وطفولتك لو تلخص لي إياها في 3 كلمات. 3 kelimeyle yani çok mutlu yani bir çocukluk. Güven veren bir aile yine çocuklukta. Onun dışında da aşırı oyuncu. Aşırı. Yani mahallede olimpiyat yapardım mesela ben. Yani o Edirne'deydi bizim kaldığım yer. Küçüklüğüm Edirne'de geçti. Yunanistan ve Bulgaristan sınırı. Buradan 300 kilometre ileride 235. Orada ben küçükken zaten 6-7 yaşındayken madalyalar hazırlayıp mahallede çocuklar arasında olimpiyatlar yapıp işte yok 100 metre gülle atma falan diye madalyaları törenlerle madalya falan takardım. Yani bütün küçüklüğüm bu şekilde geçti. Açıkçası garip bir çocukluğum vardı yani. وتعرف يعني أجون الحين أنت كنت تسوي أولمبياد وتعطي ميداليات، الحين عندك نادي كرة غريب صح؟ يعني الحين عندك حتى يمكن هال سيتي يمكن يوصلون مرحلة حتى أنت بتعطيهم ميداليات ما تعرف. Evet. O güzel bu da. Yani bence başarılı olmak için hayatta bir hayal kurmayacaksınız. Ancak o zaman başarılı olabilirsiniz. Çünkü insanın küçükken, gençken kurdukları hayaller en fazla 100 metre hayal kurabilirsin. Ama belki sen 1000 metre gideceksin. Ben küçükken onu bırak iş hayatımın da en başında kulüp sahibi olacağım falan bunu hayal etme şansı falan yok. Yani onu kafanda canlandıramazsın bile. O yüzden de ben kurulan hayallerin insanları doğru yere götürdüğünü düşünmüyorum. Yani ben hayatta hep böyle bir adım gidip öbür adımın hayalini kurdum. Bir adım gidip öbür adımın hayalini kurdum. Küçükken de benim en çok kurabileceğim hayal herhalde bir para kazanayım da arabam olsundu. Yani daha ne hayal kurabilirim o zaman? Düşünsene işte. Hayal o kadar olur. ليش سميت طفولتك غريبة؟ Ya şöyle, ben şu anda sigara içmiyorum ve nefret ediyorum. Yanında sigara içilmiyorum mesela. Ama tahmin ediyorum 10 yaşındaydım, 9-10 arasında sigaraya başladım. Yani o zamanlar mahalledeki arkadaşlarım enteresandı. Kendimden hep yaşı büyük insanlarla iletişim kurabiliyordum. O yüzden de yüksek arkadaşlarla o iletişimi kurunca onlarla takılırken sigaraya başladım.
O zamanlar böyle yabancı sigara içiyorum. Türkiye'de yabancı sigara yok. Çünkü Edirne'de yurt dışına giden Almanya'da yaşayan gurbetçilerimiz geçiyor arabayla. Onlarla konuşup muhabbet edip onlardan sigara alıyorduk. Ve 9-10 yaşlarındaydım. Böyle normal sigara içmeye başladım. Annem yakalayana kadar. Annem bir gün bir yakaladı. Hayatımın mesela çok korkutucu bir günüydü. Yatağın altından sigaralar çıktı böyle. Annem dedi ki bunlar ne dedi. Ondan sonra sen sigara mı içiyorsun dedi. Annem de şaka yapmış. Aklı almıyor tabii benim sigara içeceğim. Ben de bunun üzerine ufağım bile tabii yalan söylemeyi bilmiyorum. Evet anne dedim. Evet anne dedim. Annem böyle anlaması bir 10 saniye 20 saniye sürdü ne diyor diye. Sonra bana saldıracağını anladım. Ben daha önce davranarak evden kaçtım. O peşimden. Ben böyle akşama anca dönebildim. Yani hiç unutamadım onu. Sabah kahvaltıda utancımdan kafamı kaldıramıyorum. Babam dedi ki ne oldu dedi. Sigarayı bıraktın mı dedi. Ondan sonra yani biraz ne diyeyim sıra dışı derken oyun dünyası içinde kendine has bir dünya kurmayı küçükken başardım diyebilirim. Ama mükemmel bir anne babam vardı yani. وكيف كانت علاقتك مع عمك وابوك؟ İnanılmazdı yani. Yani öyle ilişkiyi kurabilen çok insan da görmedim. Ben yani mantıya geliyorum dedim annem arkadaşlarımla. Tamam dedi. Kaç kişisiniz dedi. Lisedeydim o zaman. Önce 10 dedim. Tamam dedi. Erken gideyim döneyim dedi. İşte çalışıyor. Annem müdür o sırada. Geleyim de dedi çabuk mantı yapayım dedi. Sonra telefon açtım. Dedi ki 15 olduk dedim. Tamam dedi. Sonra okuldan çıkarken duyanlar geldi. Böyle 5 araba olduk. Annem aradı ki 25 olduk dedim. Annem de güldü tamam dedi. 35 kişi eve gittik. 35 kişi evde mantı yiyoruz mesela. Annem mesela gece saat 3'te kalktım. Daha doğrusu 3'te uyumuyordum da ben. Annem kalktı. Ne yapıyorsun dedi. Karnım acıktı dedim. Ne istiyorsun dedi. Yaprak sarma dedim. Yaprak sarma Türk yemeği. Ya bunu yapman 45 dakika bir saat sürer yani. Saracaksın yaprağı ya. Annem oturdu ona yaprak sarıyor mesela. Bana böyle şey yapmaktan çok hoşlanırdı. Yani böyle beni mutlu etmekten. Babam da öyleydi. Ama ben de tabii okul hayatım çok kötü olduğu için bekleneni veremeyen çocuk evde. Sürekli dersler problemli. Bir türlü abim o sırada baskısı var üzerinde. Abim okul birincisi. Ben okul sonuncusuyum. Abim doktor oldu bu sefer. İtalyan lisesinden mezun. Doktor falan oluyor. Böyle harikalar yaratıyor. Ben de o sırada beceremeyen çocuk olunca bu baskı da üzerimde var. Ama beni hiç üzmedi annem babam. Yani vefat ettiler trafik kazasında. O ana kadar kusursuz bir çocukluk geçirdim yani. أنت أجون رحت من واحد مو بوايد مع المدرسة ومع الجامعة ها بعدين مقدم برامج تلفزيونية بعدين صاحب شركة إنتاج بعدين صاحب قنوات بعدين صاحب نادي هال سيتي ليش تسوي كل الأشياء؟ ليش تسوي اللي تسوي؟ Aynı şeyi tekrar etmek istemiyorum. Yani aynı şeyi tekrar edersem inanılmaz derecede sıkılıyorum. O yüzden hani bu tamamen psikolojik bir durum. Yani başarılı olduğum zaman sanki o görev tamamlandı, yeni bir görev almak istiyorum gibi ruhen bir isteğim oluyor. Bu da engellenemeyen bir istek olunca ben televizyon kariyerime başladığım ilk günden beri her yıl yeni bir şey yaptım. Her yıl bugüne kadar. Yeni bir şey yapmadığım hiç olmadı yani. O yüzden yani o biraz yani durdurulamayan bir içgüdü. Yani bunu şey olarak açıklayamayız yani. Normal şartlarda maddi olarak kendimi kurtarmam 15 sene öncedir belki. Ama benim için maddiyat hiçbir zaman hayatta bir amaç olmadı. Araç oldu hep. Ben hep yeni bir şey yapayım, başarılı bir şey yapayım diye devam ettim. Şimdi tekrar futbol sahibi olarak, kulübü sahibi olarak ilk dönemime döndüm. Yani ne o? Televizyona ilk başladığım dönem gibi. Yeni bir futbol sahibiyim, kulüp. Yeni heyecan. O yüzden tabii benim için farklı bir dünya şu anda. تحس بتوصل هال سيتي مثلا للشامبيونز ليج؟ Premier Lig'e ulaştırmak Hull benim şu andaki hedefim tabii ki. Ama ilk hedefim yani takımı ilk 10'a sokmak hep. Onda kalmak istiyorum. Sonra ilk 6 playoff oynuyor. 6'ya girerek playoff oynatmak. Yani şu anda gece gündüz buna uğraşıyorum diyebilirim. Yani günde 8 saat, 10 saat yeni transfer, takımın bütçesi,
Ondan sonra yeni bir teknik direktör getirdik. Onun oyuncularla olan yeni yorumları. Şu anda sezonun çok başındayız yani. Daha takım sahaya yeni çıkacak. O yüzden hani çok vaktim oluyor. Ulaştırabilir miyim? Ulaştırabilirim. Ama sonuçta Allah'ın takdiri yani kader. Ama ben her şeyi yapacağım. Yani çünkü çok büyük bir şehir. Sonuçta ümidini bana bağlamış durumda. Çok güzel insanlar. Onları da mutlu etmek istiyorum. Yani aynı zamanda bir Türk olarak da o gururu yaşamak istiyorum. Yani yurt dışında Premier Lig'e takımı taşıyabilen bir Türk olarak takımında Türk takımı olması, yani Türklerin sahiplenmesi o açıdan da çok benim için mutluluk verici. Yani İngiltere ile Türkiye'yi aslında İngiltere'nin güzel bir şehrinde buluşturdum diyebilirim. Sloganımız da güzel bir sloganımız var. We are one family and we have one dream. One family, one dream. اسلوبك انت اللي اسمعه الحين اسلوب في اهداف بس في اهداف واقعيه يعني حبه حبه يعني انت قلت لي لا انس اول ابى اوصلهم للبريمير ليج بعدين ابى اوصلهم اول 10 بعدين اوصلهم اول 6 بعدين اوصلهم اول 4 بعدين ان شاء الله تشامبيونز ليج. هل تحس في الزمن السريع اللي نحن الحين فيه خصوصا مع الجنزي وهالشباب اللي كل حد يبغى بسرعه يكون مدير ولا بسرعه ينجح ولا بسرعه يكون مليونير، تحس هالشيء اللي ناقص انه الاهداف لازم تكون مش بسيطه ولكن شوي واقعيه ان الواحد ياخذ خطوه خطوه لما يوصل مثلا التوب. Yani insanların aslında bir yere gitmesi de şart değil. İnsanlar onu bilmiyor ama. Yani insanlar hep böyle ilerledikçe mutluluk var zannediyor ve hep en ileri istiyor. Ama o en ileri aslında mutluluk olarak acaba en mutlu mu bilmiyorlar. Yani ben çok zengin olmak istiyorum. Çok zengin olduğun zaman çok mutlu olacak mısın hiç belli değil. Yani oraları şimdi insanlar hayatın iki tarafını görmedi. Ben gördüm. Ben şöyle söyleyeyim 2 sene 0 lirayla yaşadım. Bu 0 lirayla yaşadım derken hani param hiç yoktu. Bazısı anlamıyor bunu. Hani nasıl paran yoktu? Hiç yoktu para. Gelir de yoktu. 0 gelir, 0 para. Arkadaşımın evinde kalıyordum. Esat. Onların evde kaldığım için hesabı Esat ödüyordu. Ben de onunla beraber takılıyordum yani. 2 senem böyle geçti. Şimdi o tarafın hayatını çok iyi biliyorum. Yani ilk televizyonculuğa girdiğimiz zaman maaşımla öğlenleri tatlı alamıyorduk. Yani tatlı almaya yetmiyordu aldığımız maaş. Çünkü yani şirket uzaktaydı, benzin parasına gidiyordu. Bitiyordu para zaten. Yani öyle bir ilk 1-2 senem var mesela meslekte. Ben hayatın en dibini görmüş biriyim. Hani şöyle anlatayım. Bunlar maddi tarafı. 20 yaşında evlendim. 21 yaşında baba oldum. 22 yaşında anne ve babamı trafik kazasında kaybettim. Kızım da yaralandı. Allah bağışladı. Sonra iyileşti. 23'te boşanmak zorunda kaldım. O zaman eşime de hak veriyorum. Hani çok bir şey olmayacak gibi bir durumum vardı. Çünkü evden çıkmadım annemlerden sonra. 1 sene evden çıkmadım yaklaşık. Çok depresif bir yılda. Sonra 24 yaşında trafik kazası geçirdim. Yanımdaki arkadaşım vefat etti. Ben de işte kolumda platinler falan boynumu kırdım. Ve 24 yaşındayken bir de iflas ettim. Hani annemlerden kalan bütün parayı da batırdım. Ben 24 yaşındayken zaten daha bir şey kalmadı yaşayabileceğim. Şimdi parasızlık bir tarafı da öbür tarafta da hani 24 yaşında evlendim, boşandım, kaza geçirdim, kızım yaralandı. Ondan sonra iflas ettim, terk edildim. Böyle bir hayat düşün. Şimdi yaş 24. Onun şimdi o yüzden ben şimdi hayatın o tarafını sonuna kadar gördüm. İşte ben bu dünya içerisinden yine mutluluk çıkarmayı başardım. O dönem yine mutluydum. Yani annemlerden sonra kendimi toparladıktan sonra o parasız dediğim dönem var ya. O parasız dediğim dönem benim yine mutlu dönemim. Çok mutluydum yani. Her gün muhabbet. Paran yok, derdin yok. Hani düşünsene hani para olmayınca ödeme yok. Rahatsın yani. Böyle hayat güzel gidiyor. Ama tabii yıkılacak birini bulacaksın. Esat'a ben yıkılmıştım o zaman. O yüzden hani o dönemlerim
Çok değişik dönemler. Şimdi şuna geliyorum. Çok zengin olduğum zaman daha mutlu olmadım. O zaman da mutluydum, şimdi de mutluyum. Mutluluğu fark ettirmedi. Ama şuna katılıyorum. Parasızlık mutsuzluk getirir. Ama çok para mutluluk getirmez. تعرف Mike Tyson said something along the lines. He said, if someone thinks a lot of money brings you happiness, they never had a lot of money. Evet. عيل شو معنى النجاح بالنسبة لك؟ Benim için başarı ya tabii ki mutluluk hormonu getiriyor insana. Hani başarılı olduğu zaman. Yani açıkçası hayatımın ana hedefi diyebilirim yani. Şu anda hani başarı üzerine bir motivasyonla yaşadığım doğru. O yüzden başarı benim hayattan aldığım besin aslında. Yani ruhi besini başarıyla alıyorum diyebilirim yani. هل أنت سعيد؟ Çok mutluyum. الحمد Allah'a لله. şükür. Çok mutluyum. تكلمت عن الفقد. أنت أجون خسرت أمك وأبوك في نفس اللحظة في حادث صح؟ Doğru. وكيف الإنسان يتعامل؟ يمكن أنت كيف قدرت تتعامل مع مش فقد عزيز واحد ولكن عزيزين في نفس اللحظة؟ كيف تتعامل مع هالشيء؟ Ya şöyle, ben hayata hep pozitif bakan biri oldum. Kendi kendime şu telkini yaptım. Ben ahirete inanan biriyim. O yüzden hani inançlarımda da bu dünya açıkçası bir imtihan. Ve kendime en çok yaptığım telkin, anne babamı kaybettiğim dönemde, Acun dedim, sen de aynı sonu yaşayacaksın. Sen başka bir şey yaşamayacaksın. Yani onlar senin yaşayacağın şeyi yaşadılar. Erken yaşadılar. Ama onlar, sen ölümsüz değilsin. Hani onlar vefat etti, sen devam yaşamayacaksın. O yüzden sonumuz aynı olduğu için hani bu dünyanın da bir rüya olduğunu düşünüyorum. Gelip geçici bir rüya. Böyle zaten hani çok kısa sürede kalmış gibi hissedeceğiz. Yani 20 yaşındayken geçmişi düşündüğün zaman nasıl bir tanışma vakti gibi geliyorsa 50 yaşında da aynı şey geliyor ve dünya geçip gidiyor. Kendime hep yaptığım telkin annemlerin adını iyi yaşatmak, hani onları iyi temsil etmek, onların temsilcisi olarak görüyorum kendimi. Dünyanın da bir rüya olduğunu düşünüyorum ve benim de öleceğimi biliyorum. Belki yarın öleceğim yani. لأي مستمع ياس يشوف البرنامج ممكن تقول لهم القصة؟ يعني شو اللي صار بالضبط؟ يمكن في ناس ما يعرفون شو صار. Anne ve baba olayını mı? يعني كيف شو اللي صار عشان مع الحادث؟ Yani kızım vardı. O zaman 8-9 aylık. Bodrum'a gidiyorduk ailecek. Annemler bizden 2 gün önce kızımı alıp yola çıktılar. Karayoluyla. Sonra akşama doğru telefon geldi. Daha doğrusu abim geldi eve. Annemler de kaza yapmış dedi. Ondan sonra ben de ne olmuş dedim. Belli değil, bilmiyoruz dedi. Gitmemiz lazım dedi. Bir 300 kilometrelik yol var o zaman. Ben de atladım arabaya böyle. Ondan sonra arabayla basarak gitmeye başladık. Sonra tabii babamların arkadaşı yanımızda. O zaman biliyormuş haberi ama söyleyemiyor. Kimse bize söylemeye cesaret edemiyor. Bilmiyoruz yani. Sonra tabii iyi bir şekilde açıkçası bu konuyla ilgili ön hazırlık yaptırılmadı bana. Yani o zamanki olayın çok gençtiler çünkü 45 yaşındaydı annem ve babam. 45-44, 46-45. Sonra Balıkesir'de gece saat 1'de bir hastane. Girdim hastaneye. Hastanede bir tane adam duruyor. Ben de yaralı diye ziyarete geldim diye düşünüyorum. Sonra İlknur Ilıcalı'yı dedim, ziyarete geldim dedim. Adam da o anda gece saat 2'de kim varsa orada hani ne olduğu belli olmayan biri yani şey olarak böyle hasta karşılamacı gibi değil de biraz da bekçi vibe'ında biriydi hatırladığım kadarıyla.
Bir defter açtı, baktı böyle. Döndü bana, ölmüştür dedi. Ondan sonra durdum böyle. Sonra Ergün Uzuncalı dedim. Sayfayı çevirdi. Dedi ki o da dedi ölmüştür dedi. Sonra tabii ben oturdum böyle bir 2 dakika. Dedim inşallah rüyadır dedim. Hani rüya olduğunu, kızımı soramadım ben çünkü ondan sonra. Annemle babama kalınca yani kızımı sormadım. Artık 3. soruyu kaldıracak durumda değilim. Oturdum şey dedim herhalde hani inşallah rüyadır, uyanırım diye dua etmeye başladım yani. Hadi uyanayım dedim, hadi uyanayım. Bir bekledim orada bir en az 3-5 dakika belki. Hani uyanırım belki rüyadır. Gece saat 2 benim Balıkesir'de ne işim var? Hani aklım almıyor bir türlü. Sonra tabii rüya olmadığını anlayınca hani bana hani acı dediğin zaman hani şuraya bir şey yerleşti sonra. Bir onu tarif etme şansım yok. 4-5 ay, 6 ay, 7 ay buramda böyle bir sızı diyeceğim yani. Bayağı noktası falan belli yani. Burada duruyor böyle yani bir acı. Orada kaldı öyle yani. Çünkü benim için yani korkunç bir durum diyebilirim yani. Çünkü aramızın ne kadar iyi olduğunu anlatamam bu arada. Anne ve babamla. Yani aram vahşi derecede iyi yani. Beni okutmak için her şey yapmışlar. Özel okulda okutuyorlar işte abimi, beni İstanbul'da okutuyorlar falan. Varlarını yoklarını bize harcayan bir ikili düşün. Benim için bir yıkım yani. وبانو اسم بنتك؟ Banu. Banu sonra işte 3 ay hastanede kaldı, 2,5 ay falan. 14 kırığı vardı galiba. Ama şey oldu yani kırıkların hepsi Allah'ın işi işte 5 gün önce kar seat almıştım anneme. O zaman kar seat yok Türkiye'de. Yani bu anlattığım çok eski bir olay. 25 yıl önce, 30 yıl önce olduğu için. Yani kar seat diye bir şey Türkiye'de yok bile. Kar seat'i aldım. Onlar yola çıkarken işte Banu'yu arkaya koydum. Anne bak böyle dedim Banu'yu taşıyacaksın. Onlar da tamam demişti. Ya Allah'ın üstü işte. Banu işte onların hem gördüğü kızım hem de benim için bir prenses. Onlardan bana kalan bir emanet gibi. تسميها الميراكل تشايلد صح؟ Evet kesinlikle. Yani şöyle bir miracle daha var başında. Banu'nun dünyaya gelmesiyle ilgili onu anlatmak istemiyorum. Ya dünyaya gelmesi tam bir miracle. Tam bir miracle. Sonra böyle bir kazadan şey olması inanılmaz bir miracle. Sonra kendisine araba aldım. Arabayla takla attı. Ondan sonra oradan da çıktı. Yani benim için bu arada yani ilk göz ağrım yani benim için çok özel. Yanımda çalışıyor zaten şimdi. Hep yanımda o günden beri. Ama tam bir miracle diyebiliriz yani. هل لازم تقول لي الميراكل الثانية وأوف كاميرا. Söyleyeceğim. Ama şaşıracaksın. اوكي Yani o mucize tam bir mucize. اوكي. وهل انت قريت انك اجن اكتئبت بعد ما فقدت امك وابوك وهذا اثر على زواجك وكنت لازم تطلق؟ هل هذا صح؟ Şöyle düşün. Yani bir sene falan evden çıkmadım zaten. Hani şey olarak yani evde duruyorduk. Şimdi şöyle bir hayata döndük. Evde duruyoruz. Gece saat 1'de top oynamaya başladık işte son dönem. Çıkıyoruz top oynuyoruz. O zamanlar çim saha falan yok. Futbol oynayacağız. Gece saat 12-1. Bir kural vurdum. Bak kuralı iyi dinle. Çim arıyoruz. Çim yok Türkiye'de. Ya çimde oynama hastasıyız. İngiliz Ligi'ni seyrediyoruz. Kayarak müdahaleler falan. Türkiye'de çim yok. Çim saha yok daha doğrusu. Nerede buluruz? Ataköy'de oturuyorum o zaman. Ataköy'de kavşağa bir çim yaptılar. Arabalar var etrafında. Kavşağa çim yaptılar. Halı böyle Wembley stadı gibi, tamam mı? Ulan burada oynamamız lazım ama nasıl oynayacağız? Araba dolu etraf. Bir kural buldum. Bak kuralı dinle şimdi. Kaleler bu kadarsa kaleleri bu kadar yaptım. Ve döner kavşak düşün. Döner kavşakta maç yapıyoruz. Kaleler bu kadar ama kural şu. Golü attıktan sonra top yola kaçarsa gol sayılmıyor. Tamam mı şimdi? Maç başladı. Maç başladı böyle vuruyorsun. O topu tam şeyde tutman lazım. Top böyle gidip pat diye yola düştüğü anda gol sayılmadığı için top dışarı kaçmıyor. O yüzden hem tekniğimiz çok gelişti.
Futbol tekniğimiz hepimizin çok gelişti o dönem. Ama şey çok kötü olmuştu. Bir gün top oynuyoruz gece saat 2. Esat'la oynuyoruz. Esat benim çocukluk arkadaşım. Esat da moda kolejinden mezun. Arkadaşları falan süper sosyete falan tabii. Sonra maç yaparken bir gün bir araba durdu böyle. Ah Esat dedi. İçindeki böyle tipleri görsen lordlar kamerası böyle, tamam mı? Jilet gibi bir grup. Biz de şortlarla top oynuyoruz. Esat'ın lise arkadaşı böyle yaptı. Esat ne haber dedi. Sonra Esat böyle, ne haber dedi, kızın adını söyledi şimdi. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Esat o sırada tabii şortla top oynuyor. Kız da işte gece kulübüne falan gidiyor, vibe'ı var. Bunlar gitti. Esat bana döndü böyle yaptı. Rezil olduk dedi. Rezil oldum dedi. Yani millet dedik kulüp peşinde, biz burada top kovalıyoruz. Güzel günlerdi. فطلقت بعدها صح؟ في هالفترة. Evet. اوكي واجون انت تزوجت وايد. هل انت زوج زين؟ Yani çok başarılı oldum diyemem yani. Evlilikte çok başarılı olamadım yani. Orada hani her zaman suçu kendimde bulurum yani. Yani çünkü yani insan böyle fazla obsesif iş dünyasına girdiği zaman bazen yani maalesef hani bizim gibilerde o yoğunluk falan derken evlilik konusunda hani çok başarılı olamadım yani. صح. Okul ve evlilikte başarılı olamadım ama yani şimdi inşallah evlilikte başarılı olacağım. İyiyim yani. هو نفس ما تقول يعني حتى انا يوم يسالوني الناس انت مثلا انا كنت متزوج وطلقت عندي ولدين فوايد ناس يقولون ما بتتزوج بعد مره ما بتتزوج بعد مره. الحب اكيد شيء جميل بس يوم انا عارف ان 90% من وقتي في البزنسز مالي وانا مهووس في البزنس مش سهل تحصل شريكة حياة تتفهم هالاسلوب من حياة. Katılıyorum. يعني صعب بس انا عندي شيء بيعيبك. كنت مع بزنس مان وياس اساله عن الحياه وعن مالتيبل بزنسز ومسؤوليات وبلا بلا بلا. قال لي انس الحياه ومسؤولياتها مثل الكور الجاجلينج اوف ذا بولز. you're juggling عندك الاولاد عندك العائله عندك الاصدقاء عندك بزنس 1 بزنس 2 بلا شو تسوي زين. فقلت له انا دائما كنت اتخيل ان الحياه مثل اللي you have to juggle the balls and you try not to drop صح؟ قال لي yes but you have to know which balls are made out of crystal. انا من like عشان الكريستال بول مفروض ما يطيح ما تقدر تطيحه. مثلا انت تقول لي انس بناتي Doğru. بناتك كريستال بول ما تقدر وايد تخليهم. في اشياء في الحياه عادي لو طاح شويه تشله بعد مره وتبدا بعد مره. في اشياء مفروض ما تطيح. Doğru. Çok doğru. حلو كان هذا. شو يعنون لك بناتك؟ Benim dünyam yani kızlarım. Çünkü 4 ayrı karakter. Birbirine hiç benzemiyorlar. Benzeyen hiç yok. Dördü 4 ayrı karakter. O da beni çok mutlu ediyor. Hepsinin öncelikleri farklı, karakterleri farklı. O yüzden hani onlarla olduğum zaman dünya umurumda değil yani. Çok yani bir de hayal ettiğim gibi oldu hepsi. Yani şımarıklık bilmezler. Yani hiçbir zaman böyle ne diyeyim beni üzecek şeyler yapmazlar, utandırmazlar. Hani babalarının güçlü olmasını kullanmazlar, utanırlar, tanınmamaya çalışırlar mümkün olduğu kadar. Hani o yüzden bunlar hep benim hayal ettiğim özellikler hepsinde var ama karakterler çok farklı yani. O büyük olan zaten Banu işte başı, küçük olan Melisa o başlı başına bir olay. Yasemin var bana benziyor, okumayı çok sevmiyordu. O yüzden bir gün yani dedim ki ortaokula da yeni geçmişti. Yasemin dedim imtihanda uyumuşsun dedim. Hani böyle bir haber geldi. Bu nasıl bir iş dedim. Dedi ki baba çok sessizdi. Ben de uyuyakaldım ne yapayım dedi. Yani baktım düşündüm aslında imtihan sessiz olur ya. Çocuk orada uyumuş. Yani Yasemin bana benziyor. Leyla amcasına benziyor. Daha böyle
akademik bir tarzı var. Şimdi Amerika'da işte okuyor zaten, Los Angeles'ta. Melisa galiba hiçbirimize benzemiyor. O başka bir şey. O kendi garip enerjisiyle o farklı. Yani dördünü de çok seviyorum. Benim canlarım yani. تعرف أرجون يعني أحس أنت طفل كبير فيك جمالية الطفل زين غير شي إنسان فضولي تعرف تجرب هالبزنس بعدين تجرب هالبزنس مثل الألعاب تلعب تاخذ ألعاب وتلعب وتحاول ما تمل من اللعبة فتروح تحصل لعبة ثانية وتلعب في اللعبة ثانية سبحان الله حتى ربك خلى أو بناتك كل واحدة غير مثل حياتك في البزنس كل بزنس غير Doğru. فعندك تنوع you're never bored. Doğru. Tabii orada şey de var, unutma. Şimdi anneler de farklı olunca hani hani tabii bunu biz tavsiye ediyor olmayalım da hani hayatın şartları böyle oldu diyelim. Anneler farklı olunca çocuklar da farklı oldu aslında. Hani o yüzden hani kader böylemiş diyerek hani olayı promote eden taraf olmayayım ben ama yani oyun benim için dedim yani zaten حياة عادي. evet, yani hayat bir oyun gibi. Çocuklarım da hani farklı olması evet ayrı bir heyecan veriyor, doğru. Doğru tespit. انت عارف أجون أنا مش ضد أسلوبك أو بشرح أكثر فكرة إن لازم الناس يكونوا متزوجين لطوال الحياة أنا أشوفها مش فكرة دائما واقعية في بعض الناس سبحان الله يعني يكونوا مع بعض 50 60 70 سنة هذا 1 in 100,000 ولكن أنا أشوف معظم الناس يكونون في حياتنا معظمهم لفترة chapter يعني حتى الزوجة أنت تقدر تكون مناسب لها حق يمكن 10 سنين وهي مناسبة لك حق 10 سنين بس بعدين أنت تغيرت وهي تغيرت والحب تغير فتقول لها شكرا وتقدر أن هي أعطتك من حياتي يمكن أعطتك أولاد وقول لها شكرا على الوقت اللي أعطيتني وأتمنى أنت تحبين الوقت اللي أنا أعطيتك بس خلاص هالحياة وني نوقف وتروح للشابتر اللي بعدها ما أشوف أنه عيب ولا غلط أنا أشوف العيب والغلط أن الناس يتمون في نفس العلاقة ومش سعيدين وما يضيفون لبعض أنا أشوف هذا اللي غلط. İç sesimi dinliyor gibiyim şu anda. Yani açıkçası aynı şeyi söylüyorum ben de. Şöyle anlatayım. Yani mutsuz bir evliliktense ayrı anne baba çok daha çocuk için de daha iyi. Ama mühim olan burada anne ve babanın tabii çocuk üzerindeki ilgisinin en ufak bir şekilde düşmemesi. Ben bir de şuna çok inanıyorum. Aralarında problem olmaması lazım. Ben yani eğer bugün çocuklarımın doğum günlerini anneleriyle beraber kutlayabiliyorsam, beraber o doğum gününü kutlayıp o çocuklara biz o enerjiyi verebiliyorsak, çocuklar annem babam ayrı olabilir ama ikisi de hep yanımda bunu hissediyorsa bence bu doğru olan diye düşünüyorum. Ben de aynı yerdeyim. O yüzden hani benim eski eşlerimle aram hep iyi olmuştur. Yani çocuklarımız özel günlerinde hep bir araya geliriz. Bazen beraber yemek yeriz. Yani çünkü kızlarımın anne ve babasını yani etrafında zaman zaman beraber de görmelerini istiyorum. Yani buradaki konu dediğin gibi evlilik başka bir konu ama burada bir çocuğun yaşadığı hayattaki anne ve babanın rolünün iyi olması başka bir konu. Şimdi bu benim için önemli olan. Yani hani ben evlilikte başarılı değilim ama bu konuda başarılı olduğumu düşünüyorum. Hep aram iyidir yani. Kimseyle de bir problem yaşamam yani. 100% يعني وايد مهم نحسس انا اولادي عندي ولدين من زوجتي السابقه دائما كنت اشوف عيونهم اجون علي يوم اشوف امهم يعني مثلا خلينا نقول وقفت عند البيت عشان اوصلهم اشوفهم يطالعون يبون يشوفون كيف انا بتعامل معاها هل في احترام هل في ود فانا اقول هلا ام مايد شو اخبارك كذا كذا واشوفهم يطالعون فوايد مهم يحسون ان انتم مش غلطانين نحن كازواج يمكن مش متفقين مع بعض اوكي بس نحن ليه نحبكم انتم هذا ما يخص هذا عشان وايد اولاد يفكرون ان الغلطه منهم انا شو سويت هل انتم ما تحبوني انا لا نحبك اثنيناتنا نحبك بس نحن الحين اصدقاء مش ازواج فهذا احس وايد مهم
Aynı yerden doğru. Bunu ben de başardım işte Allah'a şükür. Yani Allah bozmasın diyelim tabii. Yani kolay bir şey değil bu çünkü. Dost kalabilmek çok kolay olmuyor. Onu başardık işte, o yani benim için büyük başarı. صح صح. وذكرت أجون أنك أنت كنت في حادث موتورسايكل وأظن كسرت بعض العظام فيك وفقدت صديقك بعد. فأنت عندك تجارب من الفقد. شو علاقتك مع الفقد؟ Doğru. Yani anne babadan daha büyüğü yok zaten ama sonuç itibariyle 2 tane ağır motosiklet kazası geçirdim ben. Hani birinde bu kolumu kırdım, işte boynumu kırdım, öbüründe bu kolumu kırdım. Yani baktığın zaman çok ağır kazalar kendim de geçirdim. Tabii ki yakınlarımı, işte en yakınlarımı kaybettim. Dedemle babaannem de bu arada trafik kazasında benim vefat etmişti. Annemlerden 4 sene önce. Bizim ailenin ilk trafik kazasıyla tanışması o zaman olmuştu. O da çok o zaman üzmüştü beni. O zaman 16-17 yaşındaydım herhalde. Yani erken yaşta çok kayıp olunca aslında insan olanların değerini biliyor. Bu bir. İkincisi de şu tabii. Bak bu dediğim çok önemli. Yani ben bugün anne babam hayatta olsaydı %90'la söylüyorum hiçbir şey olamazdım. Çünkü dünyanın en mutlu çocuğuyum. Okula gidiyorum yalandan. Anne baba mükemmel. Zaten arkamda babam var. Sorunlarımı çözer. Babam şey derdi rahmetli. Ben Acun'un liberosuyum derdi. Acun devamlı hata yaptığı için derdi. Ben kademeye girip, Esat anlatıyor şimdi. Diyor ki Acun'dan seken topları ben kademeye girip süpürüyorum Esat. Ama bazen yoruluyorum derdi. Çünkü ben hep hayatta o zamanlar hata yapıyorum. Babam da şey yapıyor işte. Arkada durumu toparlıyor. Yani tabii bu inanılmaz bir ilişkiydi. Şimdi orası boşalınca hayatta tek kaldım 20 yaşında, 22 yaşında. 22 idi herhalde. Ondan sonra Survivor'dım ben artık. Yani ben Survivor oldum. Yani nasıl Survivor? Kendin artık bir şey yapmak zorundasın. Bir şey icat etmek zorundasın. İşte o çaresizlik, yoksunluk, işte yalnızlık, bunların hepsi insana hayatta tutunmak için ekstra güç veriyor, motivasyon veriyor. Bugün bana sorsan bütün servetim olmasaydı, benim bütün arkadaşlarım, benim bütün işim, gücüm olmasaydı, servetim olmasaydı, başarım olmasaydı ve annemle babamla oturuyorsaydım belki 10 kat daha mutlu olacaktım. Olurdum yani. Belki değil, olurdum yani. Ama Allah böyle istedi. O yüzden hani ama şunu söylemem lazım ki işte bugünkü başarımın sebebi aslında hayattaki yalnızlık. هل أنت أبو زين؟ Ya öyle diyorlar. Yani bana Oscar ödülü verdi kızlarım. En iyi baba ödülü. Hediye olarak mesela. Ondan sonra verdikleri hediyelerdeki hep alt mesajda hani benim iyi baba olduğumun mesajı var. Ama o değerlendirmeyi ben yapmayayım yani. Ben tabii ki bana sorsan daha iyi baba olmam gerekir yani. Ama kızlar mutlu galiba benden. Öyle hissediyorum. Can I have the red card and that one also? Everything. Give me this one, give me this one, give me that one also. This is okay. Thank you. And this one. Okay. انزين. عندنا وايد أسئلة. هذه لها أسئلة بعد حلوة غير يعني. اوكي. أصعب قرار خذيته في مشوارك. Aldığım en zor karar. TV8'i alma kararı yani benim için. Yani çünkü o dönemde 10 senelik başarıdan sonra yani 10 senelik başarıdan sonra büyük bir kanalı alma hamlesi yaptım. Başarısız olsaydım bütün başladığım yere dönmek zorunda kalacaktım. Çünkü büyük bir kanalın gideri yani inanılmaz boyutlarda. Yılda şöyle anlatayım. Yani 120 milyon dolar gideri var. Sen yani o 120 milyon doları eğer program yapıp karşılayamazsan cebinden vereceksin. O zaman cep yok ki. Yani hani aldığım riskin boyutunu anlayabiliyorsun değil mi? Yani dünya üzerinde bugün hani sıfırdan gelip büyük kanal sahibi olan kimse yok.
Çünkü hiçbir mantıklı insan öyle bir riske girmez. Çünkü şöyle düşün, programlar tutmadı. Kanalı aldın. İlk sene yazarsın 30 milyon eksi. Canını kurtarırsın iyi kötü. Biraz borç bilmem ne. İkinci sene aldın bir daha eksi 30 yazarsın, 40 yazarsa ne yapacaksın? Yani düşünsene. O zaman da 10 yıldır başarımla 80 milyon doları almıştım ben. 80 milyon doları biriktirmişim düşün işte 10 yılda. 10 yılda 80 milyon dolar yapıp komple bir kanala koyuyorsun. O kanal kötü gitse 4-5 yıl geçecek. Sen bir de 200 milyon borçla çıkarsın oradan. Ondan sonra bütün hayatın boyunca borcu ödersin. Bu risk normal şartlarda hiçbir aklı başına insan alabileceği bir risk değil. Aldığım en zor karar diyebilirim. هذا أجون الطفل اللي ياخذ الريسك أنت قلت فالطفل اللي فيك خذ الريسك. Kesinlikle. Ya hayır manyak derler adama. Ya sen ne yapıyorsun rahat mı battı derler. Yani gerçekten öyle. Şimdi düşün. Bak günde ayda o zaman ayda 20 desen 16'dan 8 ay 105 tane prime time program yapıyorum o zaman yılda. Şimdi yapımcılığın avantajı ne? Projeyi satıyorsun, üretiyorsun. Risk sıfır. Yani kanala gidiyorsun. Diyorsun ki ben Survivor yapacağım. Anlaşma imzalıyorsun. Sen malı veriyorsun, paranı alıyorsun. Kanal riski alıyor yani. Kanal aslında riski alan orada. Sen bir yapım şirketiysen paranı alıp yapıyorsun. Kanal tarafı full riski alan aslında değil mi? Şimdi ben kanalı hayata geçirdiğim zaman rakip 5 kanal vardı. Biri devlet, öbürü Türkiye'nin 10 zenginden 5'i. Yani rakiplerim de öyle. Anladın mı? Yani rakiplerim de maşallah var. Yani sağ olsunlar çok ağır sikletti. Ben o zaman hani dediğim gibi normalde garanti bir şekilde yılda 100 program yapıp hani programdan diyelim o zaman 100 bin dolar kazansam bir programdan 10 milyon dolarlık bir gelirle hayat sürebiliyorum gibi düşün. Yani 3 aşağı 5 yukarı atıyorum yani rakamları. Çok ama uzakta da değilim. Yılda 10 milyon dolar garanti varken hadi gel onların hepsini biriktirip gel kanala gir. Yani saçmalık. بس يعني ارفع لك القبعه احب الناس اللي تاخذ ريسك انا افضل قرار En iyi karar verdiğim verdiğim ilk karar kendi başıma iş yapmaya başlamak. Yani sistemin dışına çıkmak. Şöyle anlatayım. Normal o zaman da maaşlıyım. Yine aynı risk. Ben Şansal Büyükağa Türkiye'de efsane bir isimdir. Onun yanında bir muhabirdim. Futbol muhabiriyim. O zaman da aldığım maaş inanılmaz. Yani maaş olarak. Çünkü ilk Show TV'ye girdiğim zaman 100 dolar kazanıyordum ayda. Ayda 100 dolar veriyorlardı. O benzin etmiyor dedim ya. O para ayda 100 dolar zaten. 100 dolar zaten depo dolmuyor 100 dolara. İlk 100 dolarla girmiştim. Sonra benim maaşım tam 6.000 dolara çıktı. Beni transfer ettiler. Bak şöyle bir şey oldu. O zamanlar futbolcu kaçırıyorlar. Beni kaçırdılar. Başka bir kanal. Başka bir ekip beni kaçırdı. Çünkü ben futbolcularla çok samimiydim. İyi muhabbetim vardı. O yüzden güzel röportajlar yapabiliyordum. Başka bir ekip beni transfer etti 6.000 dolar maaşla. 6.000 dolar her ay alırken bir gün gittim. Hayatımın kırılma anı şu. Patrona dedim ki ben artık istemiyorum ayrılmak istiyorum dedim. Dedi sen deli misin? Hani o zaman 6.000 dolar yani şimdinin 50.000 doları falan ayda. Hayır dedim ben kendim program yapmak istiyorum. Ben dedim dünyayı gezeceğim. Bir program yapacağım. Ben kendi başıma yürümek istiyorum dedim. Şansal abi burası senin evin dedi. Yolun açık olsun dedi. Biz vedalaştık. O gün itibariyle bu 2002, 23 sene önce ben kendi patronum oldum. O an. Ve şunu hissettim. Asla bir baskı altında kalamadığımı ve baskı altında hiçbir zaman mutlu olamadığımı yani böyle mezara konmuş gibi falan hissediyorum. Eğer bir sistemin içinde olursam. Ama kendi başıma olduğum o gün benim hayatta aldığım en doğru karardı. Ve kendi patronum oldum. Dünyayı gezen bir program yaptım 4 sene. Acun Firarda diye adı.
Ondan sonra 4 senede 110 tane ülke gezdim. Program ne biliyor musun? Nerede parti varsa oradayım. Wow. O zamanlar haritayı açıyoruz. Diyoruz ki neresi güzel? Abi Ibiza çok iyiymiş. Hadi Ibiza'ya gidelim diyoruz. Ibiza'ya gidiyoruz. Dünyadaki bütün eğlenceleri 4 sene boyunca Mardi Gras, Ibiza, Fantasy Fest, ondan sonra Rio Karnavalı, ne geliyorsak da 4 sene boyunca 110 tane ülke gördüm. Sonra işte o benim için kariyerde zaten önemli bir yerdi. Yani. والله عندك قصص أجون. اوكي. شو شيء تسويه غير عن أي حد أنت تعرفه؟ يعني طريقة فريدة. My life system. Yani hayat tarzım dünyada tek olabilir. Yani şöyle inanmayacaksın ama buna inanmayabilirsin ama bak bir sistem buldum. Bu çok iyi bir sistem. Şimdi iş çıldırmış boyutlarda ve yetişemiyorsun. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Arkadaşlara vakit ayıramıyorsun. Benim iş yoğunluğum yani anlatamayacağım boyutlarda. Şimdi telefonu şöyle getirsem yani telefon nerede? Ver bir saniye telefonu. Şimdi sadece senin göreceğin şekilde benim şu anda cevap vermem gereken, bak cevap vermem gereken, tamam mı? Allah yani. Şu anda o baskı altındayım. Hani cevap vermem gereken şu mesajları aşağı doğru kaydırsana. Şöyle لا kaydır. قريت الرقم 480. Kaç? 480. 480 tane mesaja benim şimdi cevap vermem lazım ve bunların hepsi bireysel önemli mesaj. Şu anda al abi. أيوة. Şimdi yani bunlara yetişmeye çalışıyorum. Şimdi böyle bir hayat düşün. Şimdi bir şey üretmem lazım. Karar vermem lazım. Bu işlerin yarısından çoğu zaten yine işle ilgili. Böyle bir hayatta şunu keşfettim. Hiç vakit kalmıyor. Çünkü eşim var. Onunla vakit geçirmem lazım. Akşam işte bir eve gitmem lazım. Yemek yemem lazım işte. Şöyle bir icatta bulundum. Dedim ki gece 12'de bundan sonra, bundan yıllar önce, bir 15 yıl, 20 yıl olmuş olabilir. 12'de bizim ofiste buluşuyoruz dedim. Herkes işini gücünü 12'ye kadar hallediyor. Gece 12 yarım arası bizim ofise gelmeye başlıyorlar. Gece 1, 1.30, 2 gibi ofiste en az bir 15-20 kişi olur. 10-15 en az. Muhabbet. Ayak tenisi sahası var orada işte. Ayak tenisi oynuyoruz. Ofisin bir kenarında. Bazen 1-1.30. Maç yapacaksak halı saham var benim işte. Halı saha halı saha istediğimiz zaman gidebildiğimiz için gece 2'de halı sahada maç yapıyoruz mesela. 12 ile 6 arasını bize ayırdım, arkadaşlarım ve bana. Çünkü ben yani belki şöyle bir değerlendirme olabilir. Anne baba yokluğunu arkadaşlarıyla doldurmuş bir insanım. Yani o yakın çevrem, böyle 1. derece arkadaşlarım, onlardan o besini aldım yıllarca. Ve benim o hep bir kalabalık hayat yaşamama yol açtı. 12 ile 6 arasında herkes ofiste buluşuyor. Mesai saatine kalmadan 6'dan önce böyle 5.30 gibi köprü trafiği falan yemeden herkes dağılıyor. 6 gibi dağılıyoruz. Yani bu çok olabilecek bir şey değil. Yani biz sabah beni 4'te arasından yani normal öğlen gibi konuşabiliriz yani. Ama iyi sistem, tavsiye ederim. ليش لا؟ شو الشيء اللي لين الحين تواجه صعوبة فيه؟ Zorlandım. Bu sene zorlandım. Yani bu sene yani geçtiğimiz sezon ilk defa hayatımda zorlandım. Yani şöyle zorlandım. Fenerbahçe'de as başkanlık görevine geldim geçen yaz. Ve çok büyük bir kulüp. Dünyanın en büyük kulübü bu arada. Yani basketbolu, futbolu yani süper bir güç gibi düşün. Şimdi burada çok önemli bir pozisyonda sorumluluk almak. Şimdi hayatım benim eskiden şöyleydi. Hani daha kolay dediğim hayat şuydu. Hull City maça gidiyordum ben. Uçağımla. Sonra Dominik Cumhuriyeti'nde benim çekimlerim. Yani Survivor programı çekiyoruz.
O Dominik'te. Dominik'e gidiyorum. Çekim yapıyorum 5 gün. Sonra Hull City'nin öbür maçına gidiyorum. Maçtan çıkıp Türkiye'ye geliyorum. Ondan sonra tekrar Hull City'ye gidiyorum. Böyle bir cycle'da geziyorum Ocak'tan sonra özellikle. Ocak'ta Survivor başladığı için. Bu benim meğerse yoğun zamanım değilmiş. Onu anladım. Çünkü bunun üzerine bir de Fenerbahçe gelince, şimdi Fenerbahçe'nin her maçında gitmeye başlayıp ondan sonra antrenmanlara gidip bir şekilde hani futbolla ilgili olan bütün problemleri, transferlerin birçoğunda aktif görev alınca şimdi büyük bir enerji Fenerbahçe'ye verdik. Hull City var, işte Dominik var. İşte o zamansal olarak beni tam anlamıyla çökertti. Kariyerimin en zor yılıydı diyebilirim yani. Yeah. We need to clone you. أفضل نصيحة حد قال لك إياها؟ Evet, sevgili Fettah verdi bu tavsiyeyi bana. Sen hiç değişen adam gördün mü dedi. في حياتك شفت رجال بيتغير؟ يعني ما يتغيران؟ Şöyle, insanların değişeceği ümidiyle bu beklentiyle kuracağın her gelecek %99 çökecektir. صح. Çünkü hiç kimse değişmiyor. صح. Sen en fazla belli bir süre için etki yapıp değişmiş gibi yapabilirsin. Belli etkenler, aşk, korku, endişe, ne bileyim sevgi, bunlar belli bir değişiklik hissettirebilir. Ama bunu şöyle değerlendiriyorum ben. Nehirden ayrılan bir dere gibi ileride mutlaka nehire dönecektir. Yani hayatta benim için en önemli derslerden biridir. Hiç kimse değişmiyor. Ve sen sadece değiştiğini zannedebilirsin, bekleyebilirsin. Ama kimse değişmiyor. عندنا مثل عربي يقول الطبع يغلب التطبع. Aynı. Çok yaklaşık. Yani الخصال الأصلية دائما بتطغي على هاي. دائما. Ve çok önemli bir tavsiye benim için yani. Doğru. اوكي اذا عندك $20 ولازم تطلع زوجتك حبيبتك يعني زوجتك حق ديت بس $20 وين توديها؟ شو تسوون؟ $20 bizim Kadıköy'de karşı tarafta bir tane dondurmacımız var. Ali Usta Moda'da. Dondurması çok özel. Ben Kadıköy Anadolu Lisesi mezunuyum. اوكي. Okuldan yürüyerek giderdim oraya. O Ali Usta'da yerdim. Dondurma. O kadar güzel dondurmaydı ki hiç unutmadım bunu. Şimdi eşimi de alıştırdım buna. Yani eşimin de en mutlu olacağı şey motosiklete atlayacağız ama. Motosikletle beraber akşam böyle güzelce şort terlik, motosiklet, Ali Usta'ya gideceğiz. Sağ olsun ben gelirken telefon açıyorum bazen gece 1'de falan açık tutuyor. Çok sever beni. Ondan sonra gece 1, 1.30 bazen 2 dondurma yemeye gidip onunla o $20 mıydı? $20 mı? $20 çok iyi para. Yani, ama şöyle bir sorunum var. Ali Usta benden para almıyor zaten. O yüzden hani, ama hani $20 şey olarak, organizasyon olarak bence kusursuz. جون بعد كل الإصابات من الموتور سايكل لين الحين تروح على الموتور سايكل. Yani 10 tane falan motorum var şu anda. Yani Miami'de var 2 tane. Dominik'te var 3 tane. Çeşme'de var 2 tane. İstanbul'da var 3-4 tane. Yani ben motosiklete binmediğim zaman çok daralıyorum. Yani benim için motosiklet yine aynı şekilde özgürlük demek. Yani o motosiklette eskiden çok hızlı giderdim. Yani onu tavsiye etmiyorum. Böyle vahşi hızlarım oldu. Çok eskiden. Artık hız üzerine bir dünya kurmadım yani. Çünkü hani bir gün
İstanbul'da bir gece kulübü vardı işte. Arkadaşımla oraya gittik Esat'la. Saat 3-4 sabah. Ne yapalım işte dedik. Hadi Bodrum'a gidelim dedik. Şimdi yeni yol var. O zaman yeni yol falan yok. 800 kilometre Bodrum. Bak 800 kilometre. Motosiklet, yarış motosikleti. O param yok dediğim dönemi düşün. Para falan yok. Son para motosiklete verilmiş. Hani tek araç o. Yani 10 bin dolarla iflas ettim ya. O 10 bin doların son 10 bin dolar motosiklete verilmiş. Kawasaki ZX-R motor var. Çok iyi motordu ama. Yarış motor ama. Yani normal 1 saat dursan felç geçirirsin. Yani yarış motoru yapman lazım. Esna dedim ki hadi Bodrum'a gidelim. Çıktık yola. Ondan sonra vapurla geçtik. O zaman vapurla geçiyorsun bir bölümüne. Sonra gidiyoruz böyle. Tabii hızlı gidiyorum şimdi oraya doğru. Şimdi kimse bu hızları yapmasın da hızlı gidiyorum. Bayağı hızlı gidiyorum. Bir yandan da Esat'a dedim ki Esat dedim araba olsa benim uykum gelirdi. Motosiklette hiç uykum gelmedi falan diyorum ama Esat da bir yandan bana bakıyormuş. Gözler biraz düşmüş. Sabah 6-7 oldu tabii. Ben şöyle bir özelliğim var. Uykum geldiği zaman uyuyorum. Motosiklette giderken pat diye benim kafa düşmüş mü? Bir yumruk koydu bana. Bir anda sıçradım böyle. Karnımda bir yumruk. Bir uyandım motordayım. Ondan sonra böyle yapıyor bana. Sağa çek diyor. O da aynadan bana bakıyormuş. Arka aynadan. Arkada aynaya bakıyor. Aynadan bana bakıyor. Benim uyuyacağımı anladığı için kafanın düşmesini hemen yakalamış. Sağa çekti. Bana bir koydu. Ondan sonra ben dağıldım tabii böyle. Ondan sonra dedi ki öldürsen razıyım. Sakat bırakacaksın. Hayatımız boyunca millet biblo gibi bizi taşıyacak diyor. Tamam mı? Ondan sonra ben tabii pilim bitti böyle. Dedim ki ne yapalım dedim. Çek bir yere uyuyacağız. Abi otoban yoldayız yani. Nereye uyuyacağız? İleride bir cami var. Camiyi gördük. Dedim şurada bir saat uyuyalım ben toparlarım kendimi. Tamam mı? Saat 4 falan herhalde. Gittik camiye. Halılar falan ilaç gibi geldi tabii. Kasklar masklar biz böyle bir uyuduk. Sonra ben uyurken böyle kafayı bir kaldırdım. Bir tane adam böyle göz göze geldik. Adam secde ediyor. Tamam mı? Sola bir döndüm. Bu tarafta da secde ediyorlar. Sabah namaza gelmiş cemaat. Bizi ortada dokunmamış kimse. Aha. Etrafımızda herkes, biz uyumaya devam ediyoruz. Herkes namaz kılıyor. Esat'ı dürttüm. Dedim ki Esat bir kalkar mısın? Esat bir kalktı. Herkes secdede. Ondan sonra hemen toparlandık. Motora bir devam ettik işte. Yani. Öyle motosiklet anılarım çoktur yani. Başıma çok şey geldi diyebilirim. Ağır kazalarım da var ama güzel şeyler de yaşadık. والله هذا أسد لازم نتعرف على أسد. Esat şeydir ya. Gözlük almışız. Bu da son parayla aldığımız gözlükler tamam mı? İflas sonrası aldığımız son parayla da gözlük almış 2 tane. Ray-Ban. Evet. O zaman Wayfarer tamam mı? Hani mesela 200 dolar mı ne gözlük? 150 dolar falan da galiba. 150 dolar inanılmaz bir paradır bizim için. Gözlükler artık son şeyle Bodrum'a götüreceğiz. Son düzlükte Bodrum'a inerken Esat gözlükle böyle arkaya doğru şöyle bir döndü tamam mı? Dönünce gözlük uçtu. Ondan sonra çünkü kaskı çıkardı. Son düzlükte böyle kaskı çıkarıyorsun. Böyle terliyken o rüzgarın gelmesi falan mükemmel. Bodrum'a iniyoruz çünkü. Ondan sonra düştü gözlük. Arkada da bir tane Varan Turizm geliyordu. Tamam. Varan demek. Büyük bir turizm şirketi. Otobüs, Setra böyle. Hayvan gibi bir otobüs geliyor. En son gördüğüm sahne otobüs gözün üzerinden geçiyor. Ondan sonra Esat böyle Allah kahretsin falan. Tek gözümüz vardı. O da gitti orada işte. Yani. Güzel günlerdi. تعرف ذكرتني بمايكل جوردن. مايكل جوردن بعد توقع حياته يعني فيها وايد أشياء كان يقول أن المكان الوحيد اللي يفصل من كل مسؤولياته وكل المشاكل اللي في الحياة الموتور بايك. عشان في الموتور بايك لازم تكون مركز 100% مش 90 مش 80 فلازم تفصل حياتك من كل شيء تكون موجود هناك. Tabii. Ya motosiklet anlatalım şimdi. Amerika'da kask zorunlu yok Miami'de. Kask takma zorunda değilsin. O yüzden kask takmadan motoruna atlıyorsun. Rüzgar geliyor böyle. Akşam vakti düşün. Yani sen motordasın. Ufak bir müzik koyacaksın. İşte müzik çalan bir motorum var mesela. Tatlı bir rap şarkısı koyuyorum. Bir yandan rap çalıyor. Bir yandan motordasın. Yani korkunç bir terapi yani benim için. Gibiyim. Nice. Benzin istasyonu gibi. نايس.
اوكي، بناتك في كلمة بانو. Banu ilk göz ağrım. ليلى. Leyla öngörülemez. اوكي. ياسمين. Yasmin küçük ben. اوكي. ميليسا. Acaba. وكيف تحس بناتك بيوصفونك؟ Kızlarım yani Banu bana aşık zaten. Hayatımız beraber geçti. Öbürlerinin yaşı daha küçük çünkü. Bence babiş der bana zaten. Yani cümlesel, kelimesel bir şey diyemem ama yani onları ne kadar sevdiğimi hissettiklerini düşünüyorum. Yani pozitif olduklarını hissediyorum. diyebilirim. سؤال افتراضي، لو أعطيك رسالة فيها تاريخ وفاتك تفتحها ولا لا؟ Açarım. Of. %100. ما تفتح. ليش؟ %100. Açarım. تفتحها. ليش؟ Hemen. Elimden alırım yani böyle daha. Tabii. زين ليش؟ Merak. Yani meraktan. Ama tabii bir yandan diyorsun ki geri sayım falan başlayacak. O da biraz sevimsiz değil mi? شوف مشكلة. Evet. Şimdi açmak isterdim de şimdi ikinci düşüncemde de diyorum ki bir yandan geri sayım falan son 6 ay falan çok sevimsiz geçer ya. Doğru söylüyorsun. Hayat enerjisini düşürebilir o. O yüzden şimdi geri geliyorum tekrar. Geri verebilirim. خلاص. Sende kalsın derdim. خلاص اوكي. كيف علاقتك مع الفلوس؟ Amaç değil, araç benim için. Yani para bana yani şöyle bir yine güzel bir laf var. Hani hayatımda duyduğum en güzel laf değil ama severim. Parayı amaç olarak gördüğün zaman hayatın en büyük yanlışını yapıyorsun. Araç olarak kullandığın zaman da hayattan çok daha fazla zevk alabilirsin. Ben iyi para harcarım yani. İyi para harcarım derken çok harcarım gibi düşünme yani. Ama kendi zevklerimin hepsine tereddütsüz parayı harcarım yani. Hiç bir saniye düşünmem. Ne istiyorsam anında mesela onunla ilgili pahalı mı değil mi falan, hayır. Ben çünkü bu kadar çalışıyorsam, sabahlara kadar işte ne bileyim çalışıyorsam, günde 10 saat 15 saat çalışıyorsam ben niye çalışıyorum o zaman? Yani o benim için hani orada belli bir kısmını kendime ayırmak zorundayım. تعرف أنت عندك أسد، أنا عندي صاحبي اسمه نيدو. فنيدو يوم ما كان عندنا فلوس كنا نحاول نجمع شوي هني شوي هناك عشان نسافر نصير نشوف مباراة في البريمير ليج ولا أي شيء، يعني أي رحلة، يعني ميامي مرة رحنا بالسيارة بلا بلا بلا. قال لي أنس يوم ما كان عندنا فلوس كنا نستانس أكثر، الحين يوم عندنا فلوس ونقدر نشتري تيكت ما نسافر مع بعض. فخلاني أفكر أقول ليش ما، شو فايدة الفلوس لو ما نقدر نشتري منها ذكريات؟ فاللي انت تسويه صح. Çok doğru. Çok doğru. Aynı şekilde. Yani ben yani mesela para yüzünden futbol dünyasında transfer hiç kaçırmadım. Hani pahalıymış deyip istediğim oyuncu almadığım olmadı hiç. Hemen yani birisini eğer istiyorsam, takıma olacağını düşünüyorsam mesela. Yani mesela bir futbolcu vardı. Aston Villa'da. Bana videosunu gösterdiler. Ondan sonra adını verdiler bizim çocuklar. Akşam seyrettim çocuğu. İnanılmaz bir çocuk. Sabah aradım bizim o zamanki kulüpteki arkadaşımızı, Hull City. Dedim ne istiyorlar buna? Dediler ki kiralık verecekler. Dedim ki kiralık vereceklerse bu çocuk niye bize gelsin? Zaten 10 tane alternatifi var. İşte biz bağlamaya çalışacağız. Unutun dedim. Aston Villa'yı arayın. Ne kadar para istiyorlarsa o parayı verin dedim. Ve sana emrediyorum, pazarlık bile etme dedim. Sonra menajerini aradım. Menajerine dedim ki sen dedim ne kadar kazanmayı hayal ediyorsun bu oyuncudan? Dedi ki ben 500.000 pound kazanmayı hayal ediyorum dedi. 500.000 pound. Dedim ki sana 500.000 pound veriyorum. Tek bir şey rica ediyorum. Hiç kimseyle görüşme.
Sadece zaten hayal ettiğim para bu değil mi dedim. Veriyorum işte. Kimseyle görüşme. Aston Villa'ya parayı verdik. Ağustos ayının sonuydu. Çocuğu aldık biz. 4 milyona. Aldık. Çocuk bir sene oynadı. Bir senenin sonunda 20 milyon pound teklif geldi. Aston Villa'da 20 meç etme hakkı vardı. 20 milyon pound'u kendi verdi. Çocuğu kendi aldı. Yani Aston Villa'dan aldığımız çocuğu, Aston Villa'ya 4 milyon aldığımız çocuğu 20 milyon sattık. Ama işte bütün buradaki asıl sır, para olarak bakarsan menajere o parayı vermemen lazım. Para olarak bakarsan o çocuğa gideceksin, işte biraz teklif yapacaksın. Kiralık olduktan sonra çocuk mesela Londra takımına gidebilir örnek. O yüzden hani parayı önemsediğin anda bence tabii ki önemli yani. O niye benzin bizim işte para ama çok önemsersen de başına iş açabilirsin. أغرب حلم حلمته. Bir ara devamlı rüya görüyordum. Böyle film gibi rüyalar. Film gibi yani. Bildiğin film gibi. Ve tabii anne babamı çok gördüm rüyalarımda. Ama hani şunu diyebilirim. Devamlı ben kaçıyorum abi rüyada. Sürekli kaçıyorum. Kaçıyorum, biri kovalıyor. Yani böyle rüyalar, böyle bir ara dizi gibi falan görüyordum yani. Mesela son zamanlarda rüya görmüyorum. Çok güzel. Bir ara böyle 6 ay rüya gördüm. Hatta büyü mü yaptılar falan dediler yani. Devamlı kaçıyorum böyle. Ama böyle spesifik, inanılmaz bir rüya hatırlamıyorum yani. Bir de rüya uyuyacak derecede uzun da uyuyamıyorum ya. Hani rüyayı çok iyi yakalayamıyoruz. Genelde hani 10'da kalkmam gerekiyor her gün. صح. Hani 6'da yatıyorum, 10'da kalkıyorum zaten. O arada ne arada rüya görecek, bayılıyorum. Rüya falan gelmiyor çünkü. في سؤال أجن مال تيك توك بنسألك يقول لك بنتك لو هي في غابة روحة تختار بنتك تكون مع man alone or with a bear alone أي واحد man or bear Adam ile. أوكي ليش Kızıma güveniyorum. Kızlarıma güveniyorum. حلو هذا حق التيك توك زين بنسوي سؤال من هالأسئلة can you mix this and we will choose one for you اوكي خلاص نشوف القدر مالك شو اوكي خلينا نشوف انت اختار اوكي عطني اوكي إذا كان باستطاعتك أن تولد من جديد ففي أي عقد كنت تود أن تولد وهذا الحين أرمي قبل ما يجاوب throw it you can throw أوكي هذا أسلوب الجواب this is a flip so both of us أوكي إذا كان باستطاعتك أن تولد من جديد ففي أي عقد كنت تود أن تولد Hangi yüzyıl? Yok, yüzyılı değiştirmem ya. Aynı yüzyıl. Yani 20. yüzyıl. شت أنا هو نفس الجواب أنا وأنت نفس الشيء ما بغير Biz aynı şey ne yapacağız zaten? Hani geçmişe Ay gidemeyiz. vallahi. Bir tane daha çekelim istiyorsan. نقدر يلا خلينا نشوف هل تعتبر نفسك شخص متفائل أو متشائم optimist or pessimist فرق ترو يس قصة جوابك لازم يكون بأسلوب قصة do you think yourself as optimist or pessimist Ben halüsinasyon derecesinde iyimserim. Yani şöyle anlatayım. Pollyanna diye bir kitap vardı ben küçükken. Devamlı iyimser olan bir kız. Benim iyimserliğim tehlike sınırlarında. Yani televizyonculuktan önceki bütün işlerimdeki batışımın sebebi iyimserlik. Her yere geç kalıyorum iyimser olduğum için. İyimserlik hep aslında yetişirim, yaparım, ederim. Hep beyin bunu veriyor. Başarılı olmamın sebebi iyimserlik. Ama birçok sorunu iyimserlikten yaşadığımı söyleyebilirim. Ben yani böyle aşırı iyimserim yani. Her kötü şeyden iyi bir şey çıkarırım bir de. Yani böyle oldu ama ya bak bu iyi oldu derim yani. صح silver lining
أكبر خوف في حياتك؟ En büyük korkum açıkçası yani sağlık. Yani çok kayıp yaşamış biri olarak benim ve ailemin, sevdiklerimin sağlığı. En büyük korkum o yani. Yani zamansız vedalar. Ondan çok korkuyorum. صح صح. منو شخص رحل وكل ما تتذكره قلبك يحزن؟ Anne babam. Yani tabii ki tartışmasız. Ama onun dışında yani onları tartışmaya gerek yok. Ama yakın arkadaşlarımla Alpay'ı kaybettik. Bir çocukluk arkadaşımız. Ben Esat Alpay'dık aslında. Alpay'ı bir hastalıkta kaybettik. Bir de Levent var. Miami'deki çok yakın bir dostum. Yani bu iki arkadaşım benim için çok özeldi. Alpay'la zamanda beraber battık. Beraber iflas ettik. İşte o zamanları beraber paylaştık. Onu kaybettik işte 3 sene oldu. O benim için telafisi olmayacak bir acı. Bir de Levent var. Yine Miami'de çok yakın dostum. Onu da Covid zamanı kaybettik işte. Ondan da çok etkilendim yani. İkisini de hiçbir zaman unutamayacağım. Sen Dubai'de yaşıyorsun değil mi? Dubai'ye gidersek sana mı emanetiz? أنا وأنت؟ أكيد. Tamam. لازم نصير ناكل شيء حلو. آيس كريم بعد نصير. Bak Dubai'nin kurulacağı dönem, yılı söylüyorum 2000 kurulmuş da 2000 Palm Island'da yapılmamıştı. 2004-5 yılında bizi davet ettiler Dubai'ye. Ben o zaman travel show yaparken. Travel show yaparken Dubai'ye gittik. Ve o zaman daha proje vardı. Bize projeyi anlattılar. Yani 2005'teki Dubai resimlerine bakarsan anlarsın dediğimi. Daha o Palm Island resmi var. Yeni kuruluyordu. Orada 2-3 tane program o zaman çekmiştik tabii. Burj Arab vardı o zaman işte. Zaten dünyanın en pahalı oteli diye. O 20 yıl önceye dönersen hani o otelin teknolojisi falan hani o otelde kalmak bir işte acayip şeyler yaşamıştık yani. Çok yani Dubai'nin çok eskisinde bir uğramışlığım var. لا المرة الجاية لازم نتلاقى لازم. إذا كنت تقدر ونحن طالعين أجون وتمشي تشوف إذا عندك فرصة تشوف ماما وبابا بعد مرة شو بتقول لهم؟ شو اللي صار بعد ما راحوا؟ Benim tabii hiçbir başarımı göremediler. Baktığın zaman. Yani onların dönemi hayatımın hani okuldaki başarısız dönemim. Babam dermiş ki yakın arkadaşına işte o anlatmıştı o zaman. Ya bu bir şey olacak ama ne olacak bilmiyorum. Bir gariplik var dermiş. Sebebi de yine o zaman bir aslında ne yapıyorsam ama o zaman özel televizyonculuk bile yoktu düşün. Hani televizyoncu olacağım falan öngörme ihtimali yok babamın yani. Ama hani onların döneminde açıkçası hiçbir ortaya başarı koyamamış olmak işte benim hep böyle içimde kalandır. Hani insan başarısını aslında ben babamı kaybettiğim zaman şunu anladım. Ben aslında her şeyi babama göstermek için yapıyormuşum. Yani böyle ufacık başarı elde etsem babama onu göstermeye çalışan biriydim. Ama tabii başarı yok. Devamlı o dönemler yani okula gidiyorum diye bir sene evden çıktım okula gitmedim düşün. Yani okulu sevmedim. Bir sene boyunca okula gitmedim bir sene. Babam bir sene sonra öğrendi bunu. Hani babamın öğrendiği öyle garip şeyler var ki. Her gün sabah çıktım 8'de. Arkadaşlarımın olduğu okula gittim. Kendi okuluma gitmedim. 1 yıl boyunca. Babam benim okula gidiyor zaten. Sabah 8'de evden çıkıyorum. Boğaziçi Üniversitesi var. Boğaz'ın tam üstünde. Bütün arkadaşlarım orada. Ben oraya gidiyorum. Babam zannediyor beni okula gidiyor. 1 yıl, koca bir yıl böyle geçti. Düşünsene bir gün hatta sor dedi ki hiç ikmale kaldın mı dedi. Hani ben de kalmadım desem inanmayacak. Dedim ki kaldım dedim. Ne zaman dedi? Perşembe gün dedim ikmal. Meğerse Perşembe 30 Ağustos'muş. Resmi bayram tamam mı?
Sonra babam 30 Ağustos bakıyor. Perşembe 30 Ağustos resmi tatil. Bu ne ikmali, tamam mı? Ne imtihanı? Amcasının oğlunu arıyor. Diyor ki sen Erol diyor, sen hiç 30 Ağustos'ta ikmal falan duydun mu diyor. Hiç öyle şey olmaz abi diyor. Bu da şüpheleniyor, diyor ki acaba fazla mı dersten kaldım diye. Sonra neyse şey oldu. Gidiyor babam okula. Diyorlar ki hiç uğramadı. Ben de saat 3'te arkadaşlarımla bir yerden geliyoruz, tamam mı? Bir baktım evin ışığı yanıyor. Babamlar 12'de yatarlardı yani. 3'te ışık niye yanıyor anlamadım. Işık mı açık kaldı dedim. Tam kapıyı açacağım, babam açtı kapıyı. Hoş geldin dedi böyle. Babam hiç kapıyı açmaz bana. Sonra baktım gülümsüyor. Hiç gülümsemezdi o saatte. Sıra dışı bir şey var. Dedi ki balkona buyurmaz mısın dedi. Seninle bir şey konuşacağım dedi. Dedim balkondan atacak herhalde beni. Ondan sonra arkadaşıma dedim ki siz içeri geçin. Ben dedim bir konuşayım dedim. Bunları içeri attım. Balkonda oturduk. Karşılıklı duruyoruz böyle. Hiçbir konuşma yok. Ben de kafamda sakladığım 10 tane mevzu var babamdan. Bir tanesi patlamış da. Şimdi hangisi patlamış? Evet. Onu düşünüyorum, tamam mı? Çünkü orada bir aptallık yapıp babamın bilmediği bir şeyi itiraf etmek istemiyorum, tahmin edeceğin gibi. Sonra dedi ki nasıl yaparsın bunu? Eyvah dedim. Konu büyük. 2 tane konu var kafamda. Birisi bir kız mevzusu. Bir tanesi de okul mevzusu. Ama ikisi de skandal. Şimdi şey yapamıyorum, itiraf edemiyorum. Cevap vermeden bakmaya devam ettim böyle üzgünmüş gibi. Bir şey yakalamam lazım. İtiraf edeceğim de ipucu lazım. Annen duyarsa ölür dedi. Allah'ım yarabbim, düşünüyorum şimdi annem ikisini de duysa ölür. Yani anladın mı? Hani ikisi de hiç mutlu olacağı şeyler değil. Sıkıldım artık, dedim ki annem sağlam kadındır, kaldırır dedim. Topu oraya atıyorum bu sefer. Annem dedim sağlam kadındır, o kaldırır dedi. Neyi kaldırır dedi. Her gün dedi sabah 8'de bu evden nereye çıktın dedi. Ben böyle hiç olmazsa konuyu anlattık dedi. Yani. Hani başka bir şeyden dökülmeyeyim. Sonra babama dedim ki, baba dedim ben bütün arkadaşlarım Boğaziçi Üniversitesi'ne gitti. Ben dedim orayı kazanamadım. Çok üzüldüm bu yüzden. O yüzden her gün Boğaziçi'ne gittim. Sağ olsun babam inanamıyorum sana dedi işte. Bana özel hoca tutuldu. Tekrar imtihana girdim filan ama tabii çok komik yıllardı. İşte yani babamla olan hep böyle bir başarısız, bir şey yapamayan bir çocuk. Hani hayal filan edemezdi zaten. İhtimal yok böyle bir başarıyı zaten. Yani o yüzden ne diyeyim, içimde hep acıdır. Hani başarılarımı onların görmemiş olması, tahmin bile edememiş olması. Yani insan çünkü başarıyı sevdiklerini de paylaşmak güzel ya işte. Ben meğerse küçükken hep böyle babamı mutlu etmek için çabalamışım ama aslında gıyabımda tabii çok iyi konuşurdu yani. Hani o ayrı yani. Dersler belki kötüydü ama ya 11 dersten 10 ders ikmale kaldım. Zaten 11 ders vardı, tamam mı? Düşünsene 10 ders. Yani böyle bütünleme yazılır lisede. Bütünleme yazılırken artık yazmamışlar bütünleme. Büt yazmış, büt. Tamam mı? Hani bütünleme yazmamış, büt yazmış. Yaz bitmiyor diye. Ondan sonra bunu eve götürsem eve giremeyeceğim. Çamaşır suyu sıkıp dolma kalemle yazmışlar, tamam mı? Bir arkadaşım dedi ki dolma kaleme dedi çamaşır suyu dedi koyarsan uçuyor dedi dolma kalem. Ne, ciddi mi söylüyorsun? Evet dedi. Bir koyduk çamaşır suyunu dolma kalem uçuyor. Bizde de karneleri dolma kalemle yazıyor. Karneye bir koyduk çamaşır suyuna. Karne notları hepsi 0, tamam mı? Akşam hepimiz oturduk böyle. Ya kaç 7 yaz. 7 baba 7 yaz diyorum. Arkadaşım yazıyor şimdi. 7 yazıyor. Diyorum ki 8 yaz. Hadi lan diyorlar. 8 sen nasıl 8 alacaksın matematikten? Onu 5 yapalım bari. Böyle güzelce yazdık. Yeni karnemle eve gittim. Babam çok mutlu olmuştu. Ne yapayım? Elde bir şey yok. Mutlu etmek için artık kendim bir şey yaratıyordum. Yaratıcılık işte o zamanlar vardı yani.
Ne yapayım? Yaşamak zorundayım yani. Okul çok ağır. Yani yapamıyorum yani. Başka şansım yok. Sonra ders çalışmam lazım. Eve gidiyorum. Annem babam beni odaya kapatıyorlar. Kendime harflerden lig kurdum, tamam mı? Harfler var ya böyle normal harfler. Harflerden lig kurdum. Ben de U'nun harfleri maç yaptırıyorum kendi arasında kitapta. Kitabı al böyle şimdi. Her harften 16 takım. Çift devreli lig usulü oynatıyorum hepsini. Kitabın ilk 2 kelimesindekileri sayıyorum. A ile E mi oynuyor mesela? Kaç A var, kaç E var? Açıyorum kitabı. Paragrafın ilk sırasında kaç A var, kaç E var? Sonra 3. kelime ev sahibine ait. 3. kelimedeki A'yı sayıyorum ama E'yi saymıyorum. Böylece maç A'nın evindeyse A'nın avantajı biraz daha fazla. Ben de kendimi U'nun teknik direktörü ilan ettim. Ama U yok Türkçe'de. Bak 4 sene boyunca şampiyon olamadım. Tamam mı? Delirirsin böyle. Böyle U'lar çünkü çok az var. Ama ben de zayıfı hep seviyorum. Hep böyle zayıfı tutarsın ya. U'nun teknik direktörü olarak böyle 3 sene geçirdim. Baba annemler diyor ki içeride bu sefer oldu galiba. İçeriden hiç çıkmıyor diyorlar benim için şimdi. Annem babama diyor ki 2 saattir içeride diyor ya. Kesin bu sefer yapacak diye ben o sırada oturmuşum harf sayıyorum. Ne yapayım? Kitabı okusam anlamıyorum ki yani. Yani hep kendime bir çözüm bulmak zorunda kaldım. Çok çaresizdim. هلكني هلقد ضحكت انا ضحكت بس اسمع بالتركي تحسهم بيكونون فخورين فيك وايد امك وابوك اليوم Yani herhalde Türkiye'nin en gururlu insanlarından birileri olurlardı diye düşünüyorum yani. Çünkü yani onların tahmin edemeyeceği şeyler yaşadım. Yani ama takdir işte. Artık Allah öyle takdir etti. Yani her zaman kadere inanan biriyim. Yapacak bir şey yok yani. Kabul etmek zorundayız yani. اخر مره بكيت Annemlerden sonra belki 20 sene hiç ağlamamışımdır. Ama Alpay ve Levent'i kaybettiğim zaman ağladım ikisinde de. Yani onda çok ağladım. Alpay'da da Levent'te de. Yani ikisinde de çok ağladım. Onun dışında hiç ağlamadım yani. Çok ağlayan biri değilim çünkü. Biraz içimde yaşıyorum duyguları yani. Duygusalım ama gizli duygusalım ben. Yani derinlerdeyim. Petrol gibi düşün. Duygusallık için şey lazım, sondaj. ده آخر سؤالين إن شاء الله أجون بعد عمر طويل وصحة وسعادة ولحظات جميلة لو الله كتب لك إنك تموت موتة مريحة أنت على الفراش بناتك زوجتك أي إنسان تحبه أسد يمكن كل الناس اللي أنت تحبهم موجودين شو تحس إن بناتك مفروض يسمعون من أبوهم وحبايبك قبل ما تروح؟ Yani tabii kızlarımla bağım çok kuvvetli. Ama açıkçası böyle çok özel ve derin muhabbetler yapamıyorum. Yani iyi bir şey diye anlatmıyorum bunu. Böyle çok onların ruhlarının derinliğine inemiyorum. Çünkü bende kırar mıyım fobisi var. Onlarda da baskın bir babaya karşı her zaman böyle bir limit var. İşte o limiti karşılıklı aşamadık diyebilirim. Aslında Banu'yla belki aşmış olabiliriz ama öbür 3 tanesi aşamadık. Hani açıkçası iki tarafını birbirini böyle sonuna kadar daha limitsiz bir şekilde anlayabilmesini isterdim. Çünkü bugün bile kızlarım söylediğim birçok şeyin aslında sebebini tam anlayamıyorlar. Hani onlara mesela tavsiyede bulunuyorum ama o tavsiyenin aslında çok geçmişi var, derinliği var ama onlar sadece bir tavsiye gibi algılıyor. Kızlarımla hani ilişkisel daha derine inmek isterdim açıkçası. بس انت عرفت شو قصدي من السؤال؟ يعني لو هم كلهم حولك وانت خلاص بتموت بتروح على فراش الموت باقي لك لحظات شو تحس هم يحتاجون يسمعون منك قبل ما تروح؟ كل انسان يحبك.
Ha, onlara son tavsiyem gibi mi? امم Ondan sonra tamam. Soruyu yanlış anladım o zaman. Onlara son tavsiyem şu olur herhalde. Yani iyi insan olun, iyilik yapın. Yani dünya kirli bir dünya ve her geçen gün daha da kirleniyor. Yani bizim küçüklüğümüzdeki dünya daha masumdu. Sonra daha kirlendi. Şimdi bu işin sosyal medyası falan filan iyice kirlendi gibi düşün. O yüzden hani o kadar kirliliğin içinde masum kalabilmek büyük bir başarı. Yani kızlarımın masum kalmasını isterdim. Masum ve iyi olun demek isterdim. Yani onlardan hani tek bir isteğim olsa olurdu. على موضوع العمق والحديث العميق لازم تسوي شيء واحد، لم توعدني تسوي شيء واحد. اوكي تمام؟ بعطيك الكارد جيم لازم تجلس مع بناتك وتلعبونه. Ha, tamam. Tamam. بعدين بتشوف اشياء بتطلع جديده. السؤال الاخير. اجون في كلمه. Yaramaz bir çocuk. صح صح شكرا. ثانك يو.